Malum aracı olanların en stresli durumu muayenenin yaklaşması. Şimdi benim aracın da muayenesi yaklaşıyor. Bakılması gerekenler nedir? Şöyle bir anlatmaya çalışacağım. Çoğunlukla insanlar bunu yapmıyor veya bilmiyordur. Muayeneye gidiyor ve muayenenin kapısından geri dönüyor. Öncelikle aracınızda yakıt kokusu gelmemeli. Bakın tüplü bir araç ve benzinlidir ayrıca. Kesinlikle bu iki yakıttan koku gelmemesi gerekiyor. Örneğin karşılaştığım bir sorun, tabi muayeneye gitmeden önce karşılaştım. Bakın benzin filtresi. Bu benzin filtresini birkaç ay önce takmıştım ve benzin filtresi tam şu ortadan yarıldı ve benzin akıtmaya başlamıştı. Tabi koktuğu için ben bunu anlayabildim. Şuralara hep akıtmıştı ve çok fena bir koku yayılmıştı. Artık o öfkeyle şunu söktüm ben. Tabi videosunu çekemedim o sinirle. Şunu söktüm. Şurayı komple Japonladım ve karbonat ikilisiyle sağlamlaştırdım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Şu madde sanırım bakalit. Bakalit olduğu için Japon bu maddeyi çözüp birbirine kaynaştırdı. Ve çok güzel bir sızdırmazlık yaptı. Bunu yapabilirsiniz. Örneğin ben bunu fark etmeseydim veya kadın bir sürücü böyle bir şeyle belki ilgilenemez, vakti yoktur veya anlamıyordur. Bu şekilde muayeneye gitseydi kesinlikle muayenenin kapısından geri dönerdi. Çünkü o memur eğer kokuyu alırsa direkt sizi geri gönderebilir hiçbir şeye bakmadan. O yüzden buna dikkat edin. Bakmanız gereken ilk şey aracınızdan yakıt kokusu gelmemeli. Mesela şu an hafif bir yakıt kokusu var ama muayene görevlisi buraya baktığında yakıtın damlatmadığını ve akıtmadığını anlayacaktır. Diğer bir yakıt LPG. Genellikle bakın LPG'nin şu borusu çatlak olabiliyor. Eğer bu borunuz çatlaksa kesinlikle LPG çok yoğun kokar. Burası su borusudur. LPG'yi ısıtan borudur. Bunun da çatlak olmaması gerek veya kokmaması gerek. Dediğim gibi kokarsa eğer herhangi bir koku alırsa aracınızı direkt gönderir. Git yaptır gel der. Düşünün o kadar zaman bekliyorsunuz işte randevu alıyorsunuz vesaire. Sizi anında kapıdan geri gönderiyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Kesinlikle aracınızdan yakıt kokusu gelmeyecek. Dediğim gibi eğer böyle bir filtre sorunuyla karşılaşırsanız Japon yapıştırıcısı gayet iyi iş görüyor. Şimdi sadece yakıt filtresini kontrol etmek kolaydır. Fakat yeni araçlarda yakıt filtresi böyle görünür olmayabiliyor. Büyük ihtimalle şasi ortasında bir yerdedir. Oraya sabitlenmiştir. Yani kaçırmıyorsa sorun yoktur ama ona da bir bakın. Çünkü yakıt önemli, filtre edilmesi önemli, aracınızın daha sağlıklı çalışması için de önemli. Eğer uzun yıllardır kullanıyorsanız yakıt filtresini işte belirli aralıklarda değiştirin. Bu iki şey en önemlisiydi, yakıt. Bir diğer sizin bakabileceğiniz muayene öncesi kontroller sileceklerinizin sağlam olması. Bakın sileceklerinizin çatlak olmaması gerekiyor. Muayene görevlisinin baktığı ilk şey şu şekilde elini şuraya koyar. Eğer burada kırık varsa kesinlikle geri gidersiniz. Veya hattın sonundan çıktığınızda yapılması gerekenleri size söyleyerek sizi geri gönderir. Bunlara en son bakıyordu sanırım. Fakat yakıta ilk baktığı için eğer bir yakıt kaçağı varsa mutlaka sizi gönderir. Sileceklerinizin sağlam olduğundan emin olun. Bakın şöyle çatlak olmaması gerekiyor. Kırık olmaması gerekiyor. Özellikle şu dipten çatlamamış olması gerekiyor. Silecekleri kaliteli kullanın. Çünkü en büyük dertlerden biri iyi silmiyor veya çabuk ölüyor. Sileceklere de baktık. Bir diğer konu ise fıskiyelerinizin çalışması. Fıskiyeler de kazaya sebep olabileceği için yani camın kirliliği kazaya sebep olacağı için fıskiyelerinizin çalışması gerek ki camınızı yıkayabilirsiniz. Fıskiyenizin çalışması gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Aracınızda bütün farların çalışması gerekiyor. Buna kesinlikle dikkat edin. İşte sis farları falan
stop lambalarınız, arka stoplarınızın hepsinin, sinyallerinizin, frenlerinizin hepsinin çalışması gerekiyor. Işıklar çok önemli. Bunlara da dikkat ediyorsunuz ve hepsini tek tek kontrol edin. Farlarınızın ayarsız olması fazla bir sorun teşkil etmiyor. Sadece muayene kağıdına farlar şu kadar açıyla bozuk diye not düşüyor. Bunlara da dikkat edin. Frenlerinizin çalışması gerekiyor. Göstergelerde bir sorun yaşamazsınız. Oralarda bir sorun, çünkü kazaya sebebiyeti yok. Kilometrenizin çalıştığına bakamaz zaten, çünkü hat kısa olduğu için onu kontrol edemez. Frenlerinizin çalışması gerekiyor. Yani kilometreye bakıyor mu onu bilmiyorum açıkçası. Dikkat etmedim ama onun da çalıştığından emin olun. Çünkü hız sınırı kazaya sebep olabilir. Ona da bakıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hatta girip arka tekerleri döndürüyor frenlere bakarken. Belki ona da bakıyordur. Ona da dikkat edin. Gösterge ışıklarında bir sorun yok. Muhtemelen onlara bakmıyordur. Frenlerde ise frenlerinizin ön tekerler %65, arka tekerler %35 tutması gerek. Bu değerlere bakıyorlar. Mesela benim arka tekerlerim %35'ten fazla tutuyordu. O yüzden bir kez muayeneden geçirmemişti. Onun ayarını yapanlar var zaten muayene istasyonunun hemen karşısında, çevresinde bir yerlerde. Oralarda direkt yaptırıp aynı gün tekrar muayeneye girebilirsiniz. Yani uzatmamaya çalışın. Şimdi çok kötü rüzgar var. Çıkamıyorum arabanın çevresine. Çünkü ses bozulacak. Dediğim gibi frenler çok önemli. Eğer arka tekerler %35'ten daha az tutuyorsa sorun olmuyor. Bu şekilde geçebiliyorsunuz. Fakat arka tekerler %35 değerden fazla tutarsa sizi muayeneden geçirmiyor. Çünkü arka tekerler ön tekerlerden fazla fren tutarsa arabanız kayar. Büyük ihtimalle eğer kaza videolarında izlediyseniz örnekleri vardır. Arka tekerler fazla tutarsa araba kayar. Buna da dikkat edin. Gitmeden önce ben yaptırmıyorum. Tekerlerin ölçülerini yaptırmıyorum. Şöyle el frenin altındaki vidayı biraz gevşetirseniz arka tekerlerin frenleri bırakmaya başlıyor. Yani Tofaş'ta bu şekilde. O yüzden %35'in altında tuttuğu zaman sizi muayeneden geçiriyor. Bunu da anlattıktan sonra zaten emniyet kemerlerinizin hepsinin çalışması gerek. Eğer arka koltuğunuzda emniyet kemeri varsa şurada bir emniyet kemeri daha var. Ben oturanlara rahatsızlık vermemesi için içeri koyuyorum bunu. Muayeneden önce çıkartıyorum. Bunları hazır hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü eğer burada bu şekilde kemer içeride kalırsa, yani muayene görevlisi bunu çıkarmakla uğraşmaz. Direkt adam sana der ki kemerin yok, git taktır gel, fakat siz dersiniz burada falan filan. O esnada görürse muhtemelen geçirir. Buna dikkat edin. Bunlar püf noktalar. Emniyet kemerlerinizin şu şekilde çalışması gerekiyor. Bunların hepsine bakıyor. Bunları kilitliyor. Şuralarda kilitleri var. Şimdi koltuğu falan sökmek istemiyorum açıkçası. Buraları kilitliyor ve hepsine tek tek bakıyor. Bunlara dikkat edin. El freninizin tutması gerek. Yanlış hatırlamıyorsam %70 oranında bir değeri vardı. %70'in altında tutarsa geçmeyebiliyorsunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ayarlatın, el freninizi çok yukarıda tutarsa %70'in altında olduğu için sizi geçirmez muayeneden. Şu an mesela benim el frenim %50 oranında tuttuğu için, yani yarıda, şöyle yarıya çekmişim. Biraz üstte tuttuğu için muayeneden geçer. Buna da dikkat edin. Eğer çok yukarıda tutarsa el freniniz iyi tutmuyor demektir ve sizi muayeneden geçirmez. Bu göstergelerde falan bir sorun çıkmaz diye tahmin ediyorum. Sadece hız göstergesinde sorun yaşayabilirsiniz eğer çalışmıyorsa. Bunun dışında tüm farlarınız, tüm ışıklarınız, sinyalizasyon sisteminiz hepsinin çalışması gerekiyor. Şöyle, ben illaki muayene için değil, kendi can güvenliğim için aracımda sürekli dolu şekilde yangın tüpü bulundururum. Yani sadece muayene için değil. Bir yangın ihtimaline karşı aracımda sürekli yangın tüpü bulundururum. Zaten bunun da tam muayeneme yakın şekilde
günü dolacak. Zaten muayenemden 1-2 hafta önce bunu da yenileyip öyle muayeneye gidiyorum. Aracımda reflektör de var. Bunları bulunduruyorum ben. Sonuçta illaki bunlar muayene için değil. Bu sizin sağlığınız için. Bakın, aracımın içinde bulunduruyorum. Neden? Buraya biri otursa bile ben bunu buradan çıkartmıyorum. Çünkü bu ulaşılabilir bir yerde olmalı. Can güvenliğiniz için. Şoför arabada sürekli olacağı için bana yakın yerde, şuradan hemen elimi uzatıp aşağı iner. Aracımda bir yangın varsa bunu söndürebilirim. Bunlara dikkat edin. Yani ben dikkat ediyorum. Eski yeni araç fark etmez. Bir yerden benzin sızdırır. Sarsıntıyla egzoza falan sıçrar. Egzoza damlar vesaire. Direkt aracınızın motorunda yangın çıkar, tutuşur. Zaten şurası, aracın şurası şöyle elyaf. Bakın. Çok kolay yanar. Bir tutuştuğu zaman zaten o panikle aracınızdan kaçarsınız. Araç patlamaz arkadaşlar, korkmayın. Araçlar patlamaz, tüp bile patlamaz. Çünkü basınç tahliye vanası vardır. Bunda korkmanıza gerek yok. O yüzden aracınızda yangın tüpünü mutlaka bulundurun ki aracınıza müdahale edebilirsiniz. Şöyle bir örnek göstereyim. Bakın, şöyle şunu kapatalım. Bir örnekleme olarak diyelim ki şu şekilde yangın çıktı ve şuralardan alevi gördünüz. Burayı kesinlikle şu şekilde elinizle açmayın. Eğer imkanınız varsa şuraya bir şey takıp şunu şöyle çekin. Şu şekilde bir şey taktığınızı farz edersek şöyle çekin ve araçtan uzaklaşın. Yangının yerini tespit edin. Genellikle enjeksiyonlar, karbüratör tarafı yangın çıkar. Çünkü burada egzoz manifoldu vardır. Buradaki ısı 500 dereceye kadar çıkar ve benzin buradan bunun üstüne damladığı için yangın çıkar. Yani burası yanmaz. Plastik maddeler veya bu şekilde yanıcı maddeler tutuştuğu için araç yanmaya başlar. O yüzden kaputu bu şekilde açtığınız zaman yangın tüpünü şuradan, bakın şöyle yangın tüpünü şu milini çekerek şuraya hiç durmadan püskürteceksiniz. Tabii ki alevden uzak durmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunlar önemli şeyler. Bizim insanımız böyle şeylere hiç dikkat etmiyor. Genelde Tofaş gibi eski araçlarda yangın çıkıyor ve araç atıl duruma geliyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu sizin sağlığınız için önemli. En azından aracınızı kaybetmemiş olursunuz. Aracınızda bir yangın çıkarsa mutlaka ilk yardım ekipmanlarınızı araçta bulundurun. En azından bir ilk yardım çantanız bile olsun. Çünkü herhangi bir kaza durumunda kendinize veya yanınızdakine müdahale edip kan akışını durdurabilirsiniz. Kanamadan en azından o kişiyi kaybetmemiş olursunuz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Ben dikkat ediyorum. Aracınızda 2 yakıt varsa her ikisinde de çalışması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Çünkü muayene istasyonuna ilk girdiğinizde tüpe baktıktan sonra aracı direkt benzine al diyor. Orada çalıştırıp tekrar gaza al deyip muayeneye devam ediyor. Muayene bu şekilde sürüyor. Sanırım kısa şekilde özetlemiş olduk. Bakılan diğer şeyler alt takım. Tabii yağ kaçağı olmayan araç sadece sıfır araçtır. Bütün araçlarda yağ kaçağı var. Bunu önleyemiyorsunuz. Tabii ben motorda bayağı bir kestim yağ kaçaklarını. Fakat şanzıman alt tarafta falan var. Tekerlerde baktığı şey ise rotiller arkadaşlar. Şöyle mil olur. Başı da şöyle yuvarlak olur. Rotillere bakıyorlar. Onlarda boşluk varsa yazıyor. Fakat kullanılamaz haldeyse araç kesinlikle muayeneden geçemezsiniz. Sizi göndermiyor. Onu yaptırıp gelmeniz gerekiyor. Ön takımda falan çok büyük boşluklar varsa geçemezsiniz. Ayrıca aracınızın kaportası da trafiğe elverişli olmalı. Temiz görünmeli. Çürükler vesaire olmamalı. Çok rüzgar var. İnşallah seste sorun çıkmamıştır. Bunların hepsine bakıyor. Ayrıca aracın şasisine de bakıyor. Bakın şurası. Şu alt taraf aracın şasisi. Şu bölgeler. Şuralar aracın şasisi. Bakın şu delik olan yer aracın iskeletidir. Buralara da bakıyor. Buralarda çürük olmayacak. Makul seviyede olacak. Temiz görünümlü olacak. Bunlara dikkat edin. Özellikle aracın alt tarafı, taban dediğimiz yerde
Böyle yüzde olarak oraya da bakıyor. Orada da kesinlikle çürük olmaması gerek. Yoksa muayeneden geçemezsiniz. Muayenede yaşadığım bir diğer sorunu anlatayım. Benim aracın çalışırken dörtleri yaktığınızda araba stop etmiyordu. Yani arabada bir sorun vardı açıkçası. Meğer silecek motoru şasi alıyormuş. Araç çalışırken dörtlüleri yaktığınızda stop etmiyordu. Bundan geçmemiştim, onu da hatırlıyorum. Bu sorunu da aşıp muayeneden geçmişti. Şu an bu sorunların hiçbiri yok. Buna da dikkat edin. Dörtlüler yanarken aracınızın stop edebilmesi gerekiyor. Bunlar önemli. Dörtlüler de çalışması gerek. Dediğim gibi bütün ışıklarınızın çalışması gerekiyor. En basit haliyle bu şekilde size yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bunları gitmeden önce, muayeneye gitmeden önce en az bir ay önce kontrol ederseniz muayenede başınız ağrımaz. Şu an mesela benim muayeneye gitmeme 3-5 ay var. Fakat ben şu an şimdiden kontrollerimi yapıyorum. Sonuçta eski bir araç. Fakat çok iyi bakıyorum ben aracıma. O yüzden hiçbir sıkıntısı yok. Ama tabii zevk aldığım için ilgilenmeyi seviyorum. Her şeyine böyle sürekli haftada bir, 2 haftada bir göz gezdirip bakıyorum ben. İşte ilk aldığımda bir geçmemişti araç muayeneden. 2 sorundan bir arka frenler çok tutmuştu. Bir de araba dörtlüleri yaktığınızda stop etmiyordu. Şase kaçağı vardı. Onu hallettikten sonra 2-3 kezdir muayeneden hiç sorunsuz bir şekilde geçiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olur. İşte bunlara dikkat ederseniz kendiniz de muayeneden çok rahat geçebilirsiniz. Yok ben anlamam diyorsanız bir tamirciye götürüp bunlara bakması gerek. Fakat benim içim rahat etmediği için ben kendim bunlara bakıyorum. Böylece kafam daha rahat ediyor. Bunlara da kendiniz çok rahat bakabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Atladıklarım veya unuttuklarım mutlaka olmuştur. Yorumlarda tartışabiliriz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Aynaları atladım arkadaşlar. Aynalarınızın da iyi şekilde göstermesi gerek. Arka tarafı bakın, benimkinde artık şuralarda çatlaklar oldu. Şu şekilde nokta nokta bozukluklar var. Bazı muayenedeki arkadaşlar iyi niyetli olabiliyor. Bir dahaki sefere geçmez diyebiliyor. O yüzden ben bunların yenisini aldım. Onları takacağım muayeneden önce. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Aynalarınızın iyi göstermesi gerek. Şu şekilde dikiz aynamız da iyi gösteriyor. Bunda sorun yok. Fakat yan aynalarım artık benek benek olmuş durumda. Bunlara da dikkat edin.